Motosiklet kaskı seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunuyor. Güvenlik, konfor, tasarım ve fiyat gibi. Bugün LS2 FF353 Rapid modelini inceleyeceğiz. Hem artılarıyla hem de eksileriyle objektif bir değerlendirme yapalım. LS2 FF353 Rapid aerodinamik bir tasarıma sahip ve genel olarak şık görünüyor. Aerodinamik yapısı rüzgar gürültüsünü en aza indirmeyi vaat ediyor. Ancak kullanıcıları özellikle yüksek hızlarda rüzgar sesinin hala hissedilebildiğini belirtiyor. Ben de açıkçası yüksek hızlarda rüzgar sesi alıyorum. Polikarbonat kasklar daha pahalı fiber veya karbon kasklarla kıyaslandığında biraz daha düşük seviyede darbe dayanıklılığı sunabilir. Kaskın havalandırma sistemi genel olarak yeterli. Önde ve yukarıda bulunan hava kanalları kaskın serin tutulmasına yardımcı oluyor. Ancak bazı kullanıcılar kaskın yoğun trafik veya sıcak havalarda biraz daha fazla hava akışı sağlayabilmesini bekliyor. Bu durum özellikle sıcak iklimlerde sürüş yapanlar için önemli olabilir. Fiyat açısından LS2 Rapid oldukça uygun bir seçenek. Ancak bu fiyat seviyelerindeki kasklar genellikle polikarbonat malzemeden üretildiği için daha pahalı modellere kıyasla bazı özelliklerden ödün vermek zorunda kalıyor. Kask alırken düşündüğümüz modelin bazı sertifikalara sahip olup olmadığına ayrıca bakmamız gerekiyor. Bu sertifikalar kısaca DOT, EC, SINEL ve Sharp. Ben özellikle kask alırken veya bir kask üzerine araştırma yaptığımda Sharp testlerine dikkat ederim. Sharp'tan da bahsedecek olursak, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan bağımsız bir motosiklet kask programı. Amacı kaskları 32 çarpma testinden geçirip 1 ila 5 yıldız arasında derecelendirmek. Amaç motorculara en güvenli kaskları seçmelerinde rehberlik etmek. Bence Sharp'ın sonuçları gerçek dünyada hayat kurtarabilir. LS2 Rapid'in Sharp testine baktığımızda aslında pek iç açıcı değil. Neden bu kaska giriş seviyesi bir kask dediğimiz bu testte çok daha iyi anlaşılabiliyor. 500'lerinden 2 yıldız aldığını görüyoruz. Özellikle 8,5 metre bölü saniye hızda darbe aldığında alın bölgesi ve yan çarpmalarda kötü bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Size Sharp'ın sitesini özellikle gösteriyorum. Eğer bu kask almayı düşünüyorsanız veya bu kask alternatif başka seçenekleriniz varsa onların testlerden ne puanlar aldığını siz de kendiniz buradan görebilirsiniz. Yine forumlarda ve inceleme videolarının altındaki yorumlarda insanların en çok sorduğu soru Rapid ve Rapid 2 arasındaki fark. Aslında fiziksel olarak baktığımızda Rapid ve Rapid 2 arasında hiçbir fark görmüyoruz. Özellikle videoda iki kaskı da yan yana koyacağım. Elimde hem Rapid hem de Rapid 2 kask bulunuyor. LS2'nin internet sitesine girdiğimizde Rapid ve Rapid 2'nin aslında sertifika olarak ayrı olduğunu, Rapid'in EC 2205'e, Rapid 2'nin ise EC 22.06'ya sahip olduğunu görüyoruz. Videonun uzamaması adına bu iki sertifika arasındaki farkı daha sonra okuyabileceğiniz internet sitesini sizinle paylaşıyorum. Fakat kabaca bahsedecek olursak, kaskların daha fazla darbe alabileceği testlerin yapılacağı ve vizörde bazı standartlara gidileceği, kaskın üretim yılının daha görünür bir yere konması gerektiği gibi bazı standartların oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Yine ek bir bilgi olarak DS2'nin internet sitesinde bu kaskın HPTT adlı bir malzemeden yapıldığı, bunun açılımının da yüksek basınçlı termoplastik teknolojisi olduğunu görüyoruz. Videonun sonuna geldik. Benim şahsi yorumum, eğer bütçeniz varsa daha iyi kasklara yönelin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalımız bir gün iyi bir noktaya gelecek olursa bu kaskları ben de sizin huzurunuzda test etmek istiyorum. Bakalım göreceğiz. İyi günler.